Doktor Voice'ın 50 gün boyunca bomboş bir odada kalmaları halinde çiftleri $5 milyon ödüllendirdiği yeni bir deney geliştirir. İki kişiden biri odadan çıkarsa ödül $1 milyon düşecek. Dış dünyayla temas ve eğlence yok. Sadece birbirleri var. İsterlerse ödül parasının bir kısmıyla ödeme yaparak ikramlardan alabilirler. Mike burayı buldukları için çok şanslı olduklarını düşünürken Kate de burayı ilişkilerinin hak ettiği ikinci bir şans olarak görüyor. Planı parayla yatırım yapmaktır ama Mike bunu inanılmaz derecede sıkıcı bulur. Bir daha asla para düşünmek zorunda kalmadan partilemek ve iyi vakit geçirmek istiyor. Yapay zeka sesinin onlara kuralları hatırlattığını duyduktan sonra bölgeyi keşfederler ve bomboş derken şaka yapmadıklarını fark ederler. Her şey beyazdır ve sadece bir yatak ve bir bank vardır. Ayrıca kurallara göre ayrı ayrı girebilecekleri basit bir tuvalet, ayrılmak istediklerinde kullanabilecekleri kırmızı bir düğme, ikram isteyebilecekleri dokunmatik bir ekran ve çıkış kapısının üzerinde deneyde kaldıkları süreyi geri sayan büyük bir saat, yemekleri günlük besin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Odada ayrıca sabah, öğleden sonra, akşam ve geceyi duyurmak için gün boyunca değişen otomatik ışıklar bulunur. Uyumaları gerektiğini böyle anlarlar. Dokunmatik ekrandan alarm kurabiliyorlar. Mike bunu bir tatil olarak değerlendirip geç saatlere kadar uyumayı planlarken Kate bir rutin duygusuna sahip olabilmek için erken saate alarm kurar. İlk gece yatağa girdiklerinde Mike, Kate'i baştan çıkartmaya çalışır ama Kate, profesör tarafından izlenme ihtimallerinden endişeleniyordur. Mike ısrar edince sessizce örtünün altında sevişirler. Sabah olduğunda Kate banyoya gidip aynada kendine bakar ve moralini yüksek tutmak ve hedeflerini taze tutmak için birkaç cümle tekrarlar. Meşgul etmek için Kate, profesörün bu deneyi neden yürüttüğünü düşünür. Mike da ona bu adamın daha önce yaptığı ve mavi yakalı bir ailenin trajedisiyle sonuçlanan deneyle ilgili izlediği belgeselden bahseder. Kendilerini eğlendirmek beklediklerinden daha kısa sürede bir sorun haline gelir. Mike saate bakarken Kate meditasyon yapar. Ayrıca tüm sanat okulu bilgisiyle analiz ettiği beyaz rengin anlamı ve dişlerini hangi yönde fırçalamaları gerektiği gibi çeşitli konular hakkında felsefi konuşmalar yaparlar. Kate ona sürekli saate bakmamasını ve ödülü unutmamasını söyler ama Mike iyi uyuyamadığından huysuzlaşmaya başlamıştır. Ayrıca Mike'ın moralini de yüksek tutmaya çalışır. Kate meditasyon yaparken Mike çoğunlukla koşarak egzersiz yapmayı dener. Birlikte el oyunları ve Marco Polo oynarlar. Hatta dans ederler. Ne zaman kirli pijamalarını çıkarsalar onlara tamamen aynı görünen başka bir çift veriliyordur. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra nihayet farklı bir şey olur. Mike odanın içine gizlice girmiş bir böcek bulur. Mike böcekle konuştuktan sonra ona yemek karışımından biraz vermeye çalışır ancak yere birkaç damla döker dökmez yapay zeka sesi onlara yemeğin sadece yarışmacılar tarafından tüketilebileceğini hatırlatır. Böylece böceğin hayatta kalamayacağından endişelenen Mike onu dışarı çıkarmak için izin ister. Kendisinin çıkmayacağını garanti eder. Kate ona yapay zekanın onları duymadığını, bunu daha önce kendisinin denediğini belirtir. Mike kapıyı açmak için düğmeye basmaya karar verir. Bu bir tartışma başlatır çünkü Kate, Mike aptal bir böcek için sadece elini bile dışarı uzatsa ödülü kaybedeceklerinden emindir. Kate'e göre Mike hayatında hiç sıkıntı çekmemiştir. Şimdi de insanların beğenisini toplamak için veganlığa soyunmuştur. Kate bir noktada konuşmadan uzaklaşmaya çalışır ancak böceğe basar ve bunun bir kaza olduğunu söyleyip özür dilese de Mike ona inanmakta güçlük çeker. Mike günün geri kalanını bir köşede somurtarak geçirir. Sonunda hiçbir şey yapmamanın sağlıklı olmadığına kanaat getirerek iki ikram hakkından birini kullanmaya karar verir. Bu ikram ödüllerinden $100 bin kesintiye sebep olsa da Kate onaylamaz ama Mike'ın izne ihtiyacı yoktur ve ikramını alır. Yeşil bir pastel boya. Bu fazla bir şey olmasa da en azından Mike sanatını icra edebilecektir. Bir süre duvara çizim yapmasını izledikten sonra Kate kendisini çizmesini ister ve Mike kabul eder. Ancak sıkıcı bulduğu için gerçekçi bir portre yapmayı reddeder. Kendi tarzına sadık kalmayı tercih eder ve Kate onun için modellik yapmaktan vazgeçer. Mike boya bitene kadar çizer. Kate uyandığında banyoda bir silah bulana kadar. Dolu olup olmadığını kontrol etmekten çok korktukları için onu yatağın altında saklamaya karar verirler çünkü yapay zeka alakasız nesneleri çamaşır bölgesine koymalarını yasaklamıştır. Bir süre sonra çift nihayet sevdikleri tarafından gönderilen mesajları izleyecekleri iletişim zamanı ile ödüllendirilir. Mike kız kardeşinden kendisinin ve ebeveynlerinin hayatını anlatan bir mesaj alır. Kardeşi Mike'ın artık Kate'le çıkmadığını sanıyordur. Kız kardeşini görmek Mike'ı çok mutlu eder ancak Kate kendi bağlantısını izlemek istemez. Ekrana sonunda sokaklardan kurtulup evsizler yurdunda yaşamaya başlayan babasının görüntüsü gelince paniğe kapılır. Ne kadar isterse istesin video durmadığı için Kate koşarak banyo girişinin arkasına saklanır ve ağlar. Mike onu teselli etmeye gider. Erkek arkadaşına umutsuzca sarılarak uyuyan Kate, sabah alarma kalkmaz ve depresyona girdiği için bütün gün yataktan çıkmaz. Bir haftadan biraz fazla bir süre kalmasına rağmen Kate hala yataktan çıkmazken Mike kendini eğlendirmek için yeni
yollar bulmaya çalışır. Duvardaki boyaları parmaklarıyla lekeleyerek çizimlerini değiştirmek ya da pijama etiketini oyunculuk alıştırmalarındaki gibi mümkün olduğunca çok duyguyla okumak gibi. Yemekle ilgili bazı şakalar yaparak Kate'in yemek yemesini sağlamaya çalışır. Ancak başaramaz. Sonunda yatağında ona katılır ve onu rahatlatabileceğini umar. Bu da işe yaramaz ve Mike değişiklik olsun diye yerde uyumaya karar verir. Bir sabah Kate'i bir ikram almaya ikna etmeye çalışır. Ancak Kate o parayı kaybetmeyi reddeder. Giderek hayal kırıklığına mal olsa bile ikinci bir ikram almasını söyler. Mike bunu yapar ve Simon adında çıplak bir kadının odaya girmesiyle şok olur. Simon deney hakkında hiçbir şey bilmiyordur. O sadece bir sürü gizlilik sözleşmesi imzalamasını gerektiren bir işe gelmiş bir oyuncudur. Bir aylığına rezerve edilmiş olsa da menajeri burada muhtemelen 24 saat kalacağını söylemiştir. Kate onun varlığından pek hoşlanmaz ve Simon'un en azından biraz örtünebilmesi için Mike'ın ona tişörtünü vermesini ister. Simon Mike'ın çizimlerini fark eder. Hatta sanatının kimlerden etkilendiğinden bahsederek onu över ve Kate'i iyice kızdırır. Geceleyin Mike yatağı kızlara verip yerde uyumayı teklif eder ve Simon da onlar uyurken uyanık kalmayı teklif eder. Kate onların bu davranışlarından rahatsız olur ve kendisi ortada yattığı sürece yatağı paylaşabileceklerini söyler. Uyuşturucu şeker bulunan küçük bir kutu alır. Kate hemen birini alır ve Simon'a teklif eder. Mike da bir tanesini bir sürü tereddütten sonra kabul eder. Üçü dans etmeye ve odanın etrafında sallanmaya başlar. Ayrıca birkaç kez aynı anda birbirlerini öperler. Mike bir süre sonra her yerde kan görmeye başlar. Sonra su altında olduğunu ve küçük kardeşinin de onunla birlikte düştüğünü görür. Kadınlar Mike'ı gerçeğe döndürür ama hala panik halindedir. Sean ve boğulmak ile ilgili bir şeyler söyleyip çıkmak ister. Kate onu yatağa sürükleyip uyuyana kadar yanından ayrılmaz. Daha sonra Simon Mike'ın ne hakkında konuştuğunu sorar ve Kate ona Mike'ın küçük kardeşi Sean'ın Mike'ın ona bakıcılık yapması gerekirken ailenin havuzunda boğulduğunu ve bundan dolayı hala suçlu hissettiğini söyler. İkisi keder ve kaybedilen yakınlar üzerinden bir bağ kurarlar. Simon onu rahatlatmak için Mike'ın elinden tutar. Kate onları gördüğünde Simon'un erkek arkadaşını çalmak istediğini düşünerek çıldırır. Simon Kate'in aslında özgüvensiz bir insan olduğu için saldırganlaştığını söyler ve kavga etmeye başlarlar. Mike durmaları için onlara bağırır. Kate özür dilemeye çalışır, abarttığını itiraf eder. Ancak Simon belki de abartmadığını söyleyerek yangına körükle gider. Ertesi sabah Mike kendini iyi hissetmiyordur. Kate başka şeylerle meşguldür. Simon nihayet gitmiştir ama duvarda yeşil boya kalemiyle Mike'a çılgın bir gece için teşekkür ettiği bir mesaj yazılıdır. Kate çıldırır, Mike hiçbir şey yapmadığını ve bunun silah gibi bir şey olduğunu, odanın onunla uğraşmak için yaptığı bir şey olduğunu söyler ama onu dinlemez. Öfkeyle Mike'ı yere iter. Mike kafasını vurur ve kanamaya başlar. Mike New York'a taşındığında bile onu asla aldatmadığını hatırlatarak ondan uzaklaşır. Ayrıca onu rahatsız etmemek için zengin arkadaşlarıyla görüşmeyi bırakmış ve depresyondayken onun yanında kalmak için üniversiteyi bitirmemiştir. Ancak karşılığında aldığı tek şey kıskançlık olmuştur. Ağlayan Kate özür dilemeye devam eder. Ancak Mike'ın başı dönmeye başlayınca konuşma kesilir. Mike gerçekten doktora ihtiyacı olduğunu düşünüyordur ancak Kate vücuduna biraz şeker girmesi için ona yemek karışımlarından getirir ve Mike'a sözleşmede tıbbi müdahale için ödeneklerinin olmadığının belirtildiğini hatırlatarak yarasına bir havlu sarar. Mike duyduklarına inanamaz ve Kate'in gerçekten umrunda olup olmadığını sorgulamaya başlar. Sonradan yarasının küçük olduğu anlaşılır ve sonunda kanaması durur. Ancak Kate'in ne kadar ileri gidebileceğini düşünerek korkar. Belki de para için kan kaybından ölmesine izin verecektir. Bu yerin onlara yaptıklarından nefret eden ve paranın bozuk ilişkilerini düzeltemeyeceğini fark eden Mike, Kate'i de aynısını yapmaya davet ederek gitmeye karar verir. Kate bunu reddeder. Her zaman parası olduğu için böyle konuşmasının kolay olduğunu belirtir ve hatta kalması için onu tehdit etmek amacıyla silah çeker. Mike onu görmezden gelerek düğmeye basar ve sonunda zaferden sadece birkaç gün önce odadan çıkar. Kate boş boş yatarak ve duşta ağlayarak geçirdiği uzun bir süreden sonra duvardaki yağmur damlası çizimini görür ve sadece 2 gün kala düğmeye yaklaşır. Aylar sonra artık bekar olan Mike koşuya çıkarken bir binadan çıkan Kate'i görür. Odadan beri birbirlerini görmemişlerdir ve sohbet edip hasret gidermek için yürüyüşe çıkmaya karar verirler. Mike Kate'e odadan çıkıp çıkmadığını ya da kazanıp kazanmadığını sorduğunda Kate olanlar için özür dilese de soruyu geçiştirir. Onlar uzaklaşırken binanın evsizler barınağı olduğu ortaya çıkar ve üzerinde isimsiz bir bağışın yeni bir mutfak inşa etmelerini sağladığını belirten bir plaket vardır. Bu arada bomboş odaya yeni bir çift adım atar. Bunun gibi daha fazla video izleyebilmek için abone olduğunuzdan ve bildirimleri açtığınızdan emin olun. İzlediğiniz için teşekkürler.